Gizem dolu bir seri katil hikayesi. Zodiac. Kendi cinayetlerini ihbar ettiği, gazetelere şifreli mesajlar gönderdiği, hatta direkt olarak iletişime geçtiği halde 40 yıldır yakalanmayan ya da yakalanamayan seri katiller listesinde Karın Deşen Jack'ten sonra ikinci sırada yer alan seri katil. Muhtemelen artık ölü ya da ihtiyarladığı için bir yerlerde inzivaya çekilmiştir. Ayrıca kendisi Amerikan polisinin zeka geriliğini de ortaya koymuştur. Aşırı zekidir. Öldürmeyi seviyorum. Bu dünyada en tehlikeli şey öldürmektir demiştir. Kendisine Zodiac ismini koyan bu katil 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yılların başında Kuzey Kaliforniya'da ortaya çıkan bir seri katildir. İsmi bilinmiyor. Yaşı bilinmiyor. Akıbeti bilinmiyor. Elinden kaçan kurbanların tarifiyle çizilen robot resminden başka hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Belki iş yeri arkadaşınız, belki sokakta yanınızda geçen biri, belki de yan komşunuz. Ortalıkta kim olduğunu bilmediğiniz bir seri katilin dolaşması ne kadar korkunç bir his değil mi? 1968 yılının Christmas'ında Herman Gölü yolunda iki lise öğrencisi olan Betty Lou Jensen ve David Faraday İlişkilerinin ilk buluşmalarındaydı. Lisede düzenlenen Christmas konserine gideceklerdi. Fakat işler yolunda gitmedi. 17 yaşındaki David Faraday başından vurulmuş ve cesedi kanlar içerisindeydi. 16 yaşındaki Betty ise arabanın birkaç metre yakınında bulundu. Başı gri renkli bir battaniye ile kaplanmıştı ve yüzü kanlar içerisindeydi. Maalesef hiçbir delil bulunamadı. 1969 yılının sıcak bir Temmuz akşamında katilimiz Zodiac yeniden hedefine bir çifti almıştı. Darlene ve Michael ilk cinayetin işlendiği yerden 6 kilometre uzaklıktaki Blue Rock Springs Park adındaki golf kulübünün yakınına arabalarını park etmişti. Tam bu sırada arkalarında gizemli bir araba durdu. Arabanın içerisi karanlıktı ve sürücüsü gözükmüyordu. Çift bu gizemli şahıstan rahatsız olmuştu. Fazla geçmeden yabancı şahıs arabadan çıkarak Darlene ve Michael çiftinin arabasına yaklaşmaya başladı. Gizemli adamın elinde bir fener ve tabanca vardı. Katil hızla arabanın yanına geldi, feneri Darlene ve Michael'ın gözlerine tuttu. Üzerlerine 5 el ateş etti. Katil tam arabasına döneceği sırada Michael'ın iniltisini duydu, geri dönerek ona 2 el ateş daha etti. Daha sonra Vallejo polis merkezine bir telefon geldi. Arayan Zodiac katiliydi. Jensen ve Faraday cinayetlerini üstlenerek yeni işlediği bu cinayeti de ihbar ediyordu. Polis bu telefonun cinayet mahalline çok yakın Spring Cross'ta bir benzinlikten geldiğini tespit etti. Michael yüzünden, boynundan ve göğsünden vurulmasına rağmen hayatta kaldı. Darlene Ferrin ise hastanede hayatını kaybetti. Şimdiye kadar normal bir seri katilden farkı olmayan Zodiac burada farkını ortaya koymaya başladı. Kendini ihbar edip şifreli mesajlar göndererek resmen bir oyun başlatmıştı. 1 Ağustos 1969'da San Francisco'nun ünlü yerel medya organları iade adresi olmayan bir zarf içerisinde el yazısıyla bir mektup aldı. Mektubun başında "Sevgili editör, ben Herman'da geçen Noel'de öldürülen 2 gencin katiliyim" yazıyordu. Zodiac katilinin mektupları sadece katilin bildiği cinayetlerin ayrıntılarını içeriyordu. Bu mektubun dışında bir şifreli mesaj daha göndermişti ve eğer bu mesaj gazetelerin ön sayfasına yayınlanmazsa daha da saldırganlaşacağını söylüyordu. Mesajın en sonundaki sembol ise bir nevi onun imzasını taşıyordu. Polis departmanları FBI'nin desteğiyle katili yakalamak için yoğun bir şekilde çalıştı. Ancak ardından gelen bir başka mektup daha medyaya ulaştı. "Sevgili editör, Zodiac konuşuyor" diye başlayan mektupta cinayetleri detaylı olarak anlattı ve polisin kodlarını aydınlatamaması ve kendini yakalayamaması nedeniyle polisle dalga geçti. Birkaç gün sonra lise öğretmeni Donald Herndon ve eşi Betty şifreyi çözmeyi başardılar. "İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli. Ormandaki vahşi hayvanları öldürmekten daha eğlenceli. Çünkü insan en tehlikeli hayvan" diyordu. Ayrıca kurbanlarının öbür dünyada köleleri olacağı ve katliamlardan vazgeçmeyeceği yazılıydı. Katilin bundan başka yolladığı 18 adet mektuptan hiçbirisi çözülemedi. Hedefi yine bir çift olmuştu. 27 Eylül 1969 günü Brian ve Cecilia Brice Gölü yakınlarında pikniğe çıkmışlardı. Siyah giyimli, güneş gözlüklü, cellat tipli bir adam onlara doğru yaklaştı. Bu Zodiac katiliydi. Boynuna
Mektuplara attığı imzasına benzer bir kolye takmıştı. Elindeki silahla çifti tehdit ederek Cecilia'ya önce Hartnell'ı bağlattırdı. Daha sonra kendisi de Cecilia'yı bağladı. Çift bu adamın Zodiac katili olduğunu anlamamıştı. Sadece onları gasp edeceğini zannediyorlardı. Zodiac katili bıçağını çıkararak çifti katletti. Daha sonra Hartnell'ın arabasının kapısına 18.30'da çifti bıçakla öldürdüğünü yazdı. 19.40 sularında telefon açarak bu cinayeti ihbar etti. Hartnell 8 yerinden bıçaklanmış olmasına rağmen hayatta kaldı. Cecilia ise hastanede yaşamını kaybetti. 11 Ekim 1969'da taksici Paul Sittin San Francisco'da Presidio tepelerine gitmek üzere bir müşteri aldı. Paul Sittin bunun son müşterisi olduğundan habersizdi. Zodiac katili bu defa masum bir taksi şoförünü hedef almıştı. Paul Sittin'i başından vurarak öldürdü. Taksicinin cüzdanını ve araba anahtarlarını çaldı. Sittin'in gömleğinden bir parça kopardı. Uzaklaşmadan önce de bir bezle taksisinin içini ve dışını sildi. Bütün bunları yaparken 3 genç uzaktan onu izliyordu. Olayı gören 3 genç 21.55 sularında polisi arayıp durumu ihbar ettiler. Olay mahalline yakın bir polis ekibine durum bildirildi. Ancak katil siyahi birisi olarak tarif edilmişti. Bu sebeple devriye ekibi Zodiac katilini gördüyse de yanlış anons yüzünden onu durduramadılar. Zodiac katili suçu kabul eden bir mektup yazıp başka bir gazeteye yolladı. Zodiac'ın önceki mektuplarıyla aynı düzensiz baskıda yazılmış olan mektup, Sittin cinayetinin ayrıntılarını verdi. Sittin'in gömleğinden kanlı bir parçası da mektup zarfının içerisinde bulunmaktaydı. Mektubun sonunda katil bir okul otobüsünün dışına ateş açacağını ve dışarıya çıkan çocukları öldüreceğini söyledi. Zodiac katili daha fazla cinayet işlediğini iddia ettiği ve polisin onu yakalayamadıkları için polisle alay ettiği yerel gazetelerle alaycı yazışmalarına devam etti. 1974'te soruşturma yapılmamasına rağmen mektuplar durdu. 1969 yılında işlenen cinayetin ardından kaçan bir adamın açıklamalarıyla polis katilin bir robot resmini oluşturup dolaşabildi. Ancak kanıtlara ve birçok şüphelinin soruşturulmasına rağmen Zodiac katili yakalanamadı. Bu sırada gazeteci Paul Avery bu olayla ilgilenmeye başladı. Zodiac katili hakkında önemli haberler yaptı. 1969 yılının Ekim ayında Zodiac katili Avery'e bir kart yolladı. 22 yaşındaki Kathleen Jones, 22 Mart 1970 tarihinde annesini ziyarete gidiyordu. 10 aylık bebeğiyle birlikte seyahat ediyordu. Aynı zamanda kendisi de ikinci çocuğuna 8 aylık hamileydi. Modesto ana yolunda arkasından yaklaşan yabancı bir araba sürekli selektör yapıyordu. Kathleen arabayı sağa çekti. Gizemli yabancı Kathleen'in arka lastiğinin yalpaladığını söyledi. Yabancı adam yardım etmek için arabasını kenara çekti. Kathleen'in lastiğini tamir etti. Fakat yola devam ettikten bir süre sonra lastik tamamen patladı. Aynı yabancı adam geri dönerek Kathleen ve kızını en yakın benzin istasyonuna götürmeyi teklif etti. Kathleen bu yabancı adamdan korktuysa da teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Yabancı adam benzin istasyonunda durmadı. Kathleen neden durmadığını sorunca konuyu değiştiriyordu. Kathleen kendisi ve çocukları için iyice endişelenmişti. En sonunda araba bir kavşakta yavaşladığı sırada Kathleen kızını kucaklayarak arabadan atladı ve çalılıkların arasında saklandı. Gizemli adam el feneriyle inip Kathleen'i aradıysa da bulamadı. En sonunda arabasına binerek yoluna devam etti. Kathleen ise Patterson'daki polis merkezine ulaşmayı başardı. Kathleen Jones'u kaçırmaya çalışan gizemli adam Zodiac katili olarak nitelendirildiyse de bu olay bir kesinlik kazanamamıştır. Zodiac katili kesinleşmiş 7 kurbana saldırı düzenledi. Bunlardan ikisi hayatta kaldı. Fakat gazetelerin iddiasına göre 37 kişinin ölümünden sorumluydu. Saldırılarından kurtulan Michael, olaydan 22 yıl sonra 1991'de olağan şüpheliler arasından Arthur Allen'ı teşhis ederek 4 Temmuz 1969'da kendilerini ateş eden kişinin Arthur olduğunu söyledi. Polisler bu ifadeyle Arthur Allen'ı tutuklayacaklardı. Fakat Allen kalp krizinden yaşamını kaybetti. 2002 yılında Zodiac katilinden gelen mektuplardan birinin üzerindeki DNA profilinin Arthur Allen ile uyuşmadığı ortaya çıktı. Böylelikle Arthur Allen'ın Zodiac katili olması ihtimali kuşkuya düştü. San Francisco Polis Departmanı 2004 yılında Zodiac davasını
askıya aldı. Fakat Napa ve Salona Country'deki davalar hala devam etmektedir. Kaliforniya Polis Departmanı'nda ise Zodiac dosyası 1969'dan beri halen açık vaziyettedir. FBI 1960'ların sonundan 1970'li yılların başına kadar San Francisco şehri ve civarında 37 kişi öldürdüğü öne sürülen ve hala yakalanamayan Zodiac katilinin 51 yıl önce gönderdiği şifreli mesajın nihayet çözüldüğünü açıkladı. Resmi olarak 5 cinayetten sorumlu tutulan Zodiac katilinin şifreli mesajını çözen kişi ise Virginia'da yaşamını sürdüren yazılım geliştirme uzmanı David Orankak. İşte Zodiac katilinin mesajı. Umarım TV şovunda gösterdiğiniz ben olmayan beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz. Şovun hakkımda işaret ettiği nokta şu ki gaz odasından korkmuyorum. Çünkü beni erkenden cennete gönderecek ve şu an benim için çalışacak yeteri kadar kölem olduğu cennete gittiklerinde kimse hiçbir şeye sahip olamayacaklar. Bu yüzden ölümden korkuyorlar. Ama ben korkmuyorum. Çünkü cennet ölümümdeki yeni hayatım daha kolay olacak. Oldukça karmaşık bir cümle yapısıyla yazılmış olan ve cinayetlerin sırrına yönelik bir ipucu barındırdığı şimdilik söylenemeyen şifreli mesajın çözülmesiyle katilin diğer mesajları da gündeme geldi. Mesajda katilin cennet anlamına gelen paradise kelimesini paradis olarak yazmış olması, noktalama işareti kullanmaması ve iç içe geçmiş ifadelere yer vermiş olması dikkat çekerken TV'ye çıkan ben değilim demesi de mesajın zaman çizelgesine oturduğunu gösterdi. Mektup FBI sözcüsü Cameron Pollan ise yaptığı açıklamada Zodiac, Kuzey Kaliforniya'da birçok topluluğu terörize etti. Geçen onlarca yıla rağmen bu acımasız suçların kurbanları için adalet aramaya devam ediyoruz. Soruşturmanın devam eden niteliği nedeniyle mağdurlara ve ailelerine saygı duyulduğundan şu an daha fazla yorum yapmayacağız demişti. Gönderdiği mesajlara Zodiac konuşuyor ifadesiyle başladığı için Zodiac katili olarak bilinen seri katil Aralık 1968 ve Ekim 1969 yılları arasında yaşları 16 ile 29 arasında değişen 4 erkek ve 3 kadının öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu.